Dövüş kulübüne ilk baktığınızda ortada oldukça basit bir hikaye varmış gibi görünüyor. Uykusuzluk çeken, hayatından nefret eden bir adam, Tyler Durden adında, karizmatik ve biraz da psikopat bir adam, bir bodrum katı, bir grup erkek ve birbirlerini gönüllü olarak döven insanlar. Yani Hollywood'un klasik, iyi hissetmek için fikrimizi yumruklayalım terapisi. Film aslında dövüşmek hakkında değil. Hatta dövüş kulübü hikayenin merkezindeymiş gibi görünmesine rağmen filmin asıl meselesi çok daha farklı. İnsanın kendi hayatından kopması. Ve bu yüzden filmin başındaki anlatıcıyı anlamadan Tyler Durden'ı anlamak neredeyse imkansız. Anlatıcının hayatına baktığımızda dışarıdan bakınca aslında her şey yolunda. Bir işi var, bir evi var, parası var, mobilyaları var ama bütün bunlara rağmen mutlu değil. Çünkü sahip olduğu şeyler onun hayatını doldurmak yerine hayatının yerine geçmeye başlamış. Yeni bir koltuk alıyor, yeni bir masa alıyor, yeni bir lamba alıyor. Sonra biraz daha eşya, biraz daha tüketim, biraz daha kredi kartı ve sonuç uyuyamıyor. İşte burada film önemli bir şey söylüyor. Modern insanın problemi her zaman hiçbir şeye sahip olmamak değil. Sahip olduğu şeylerin onun kim olduğunu belirlemeye başlaması. Anlatıcının söylediği şey aslında çok tanıdık. Ben neyim? Ama cevabı kendi içinde aramak yerine mobilyalarında arıyor. Sonra Tyler Durden geliyor ve Tyler'ın yaptığı ilk şey anlatıcıya yeni bir hayat satmak değil. Tam tersine, onun zaten sahip olduğu hayatı çöpe atmak. Tyler'ın en büyük cazibesi de burada. Çünkü anlatıcının söyleyemediği her şeyi söylüyor. Onun yapamadığı her şeyi yapıyor. Toplumun kurallarını umursamıyor. Patronunu umursamıyor. Markaları umursamıyor. İnsanların ne düşündüğünü umursamıyor. Ve anlatıcı için Tyler bir insandan çok daha fazlası haline geliyor. Olmak istediği insanın vücut bulmuş hali. İşte senaryonun en güçlü taraflarından biri burada. Tyler'ı sadece cool karakter olarak yazmıyor. Onu anlatıcının eksik taraflarının tamamlayıcısı olarak kullanıyor. Anlatıcı ne kadar pasifse Tyler o kadar aktif. Anlatıcı ne kadar kontrollüyse Tyler o kadar kaotik. Anlatıcı toplumun onayını isterken Tyler toplumun kapısını çalıp ben zaten içeri girmeyeceğim diyor. Ve sonra dövüş kulübü kuruluyor. Burada senaryonun zekası biraz daha ortaya çıkıyor. Çünkü başlangıçta dövüşmek bir amaç değil, bir araç. Bu adamlar aslında yumruk atarak özgürleşmeye çalışıyor. Çünkü günlük hayatlarında hissetmedikleri bir şeyi burada hissediyorlar. Gerçekten hayatta olduklarını. Ofiste bilgisayar karşısında otururken kim oldukları önemli değil. Maaşları, pozisyonları, arabaları, kıyafetleri önemli. Ama Bodrum'da herkes eşit. Takım elbise yok, kartvizit yok, ünvan yok. Sadece sen varsın ve yüzüne doğru gelen bir yumruk. Modern kişisel gelişim kitapları biraz daha farklı bir yöntem öneriyor tabii. Sabah 5'te kalkın. Dövüş kulübü ise sabah 5'te kalkabiliyorsan zaten fazla rahat yaşıyorsun diyor. Fakat burada filmin çok önemli bir eleştirisi başlıyor. Çünkü Tyler'ın sunduğu özgürlük bir süre sonra başka bir sisteme dönüşüyor. Önce kimse sana ne yapacağını söylemesin. Sonra ben sana ne yapacağını söyleyeceğim. İşte dövüş kulübünün en büyük çelişkilerinden biri bu. Film tüketim toplumunu eleştirirken onun karşısına tamamen özgür bir dünya koymuyor. Tam tersine. Bir sistemden kaçan insanların başka bir sisteme girmesini gösteriyor. Önce insanlar patronlarının emirlerini dinliyor. Sonra Tyler'ın emirlerini. Önce şirketin kuralları var. Sonra Fight Club'ın kuralları. Ve en sonunda Project Mayhem. Yani sistemden kaçarken yeni bir sistem kuruyorlar. Hem de eskisinden biraz daha az demokratik. Çünkü burada yönetim kurulu toplantısı yok. Direkt emir var. Senaryonun belki de en başarılı tarafı ise bütün bunları izleyiciye doğrudan anlatmaması. Film size, bakın arkadaşlar, burada modern toplumun erkeklik anlayışını ve tüketim kültürünü eleştiriyoruz demiyor. Onun yerine bize Tyler'ı sevdiriyor. Onu karizmatik gösteriyor, komik gösteriyor, özgür gösteriyor ve sonra yavaş yavaş Tyler'ın da problemin bir parçası olduğunu fark ettiriyor. Bu çok önemli. Çünkü film Tyler'ı tamamen haklı çıkarsa dahi dövüş kulübü sadece asi gençlerin duvarına asacağı pahalı bir poster olurdu. Ama Tyler'ın fikirleri ilerledikçe özgürlük ile fanatizm arasındaki çizgi kayboluyor ve anlatıcı sonunda kendi yarattığı şeyin kontrolünü kaybediyor. Burada senaryonun en büyük silahına geliyoruz. Tyler Durden'ın kimliği. Filmin finalinde öğrendiğimiz şey Tyler'ın anlatıcıdan ayrı bir insan olmadığı. İkisi aynı kişinin farklı yönleri. Ve bu twist sadece şaşırdınız mı numarası değil. Filmi baştan aşağı yeniden yorumlatması. Daha önce gördüğünüz sahneleri düşünmeye başlıyorsunuz. Tyler nerelerdeydi? Anlatıcı onu ne zaman görüyordu? İnsanlar neden bazen Tyler'a değil de anlatıcıya tepki veriyordu? Ve daha önemlisi biz filmi neden Tyler'ın gözlerinden izledik? Çünkü senaryo sizi de anlatıcının zihnine sokuyor. Sadece karakter kandırılmıyor, izleyici de kandırılıyor. Bu yüzden twist çalışıyor. Çünkü film size yalan söylemiyor, sadece gerçeği sizin fark etmeyeceğiniz şekilde gösteriyor. Bir de burada filme yapılan uyarlama tercihinden bahsetmek gerekiyor. Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk'un 1996 tarihi romanından uyarlandı. Senaryo Jim Ulls tarafından yazıldı ve film romana genel olarak oldukça sadık kaldı. Ama bazı önemli değişiklikler yapıldı. Örneğin anlatıcının Tyler'la karşılaşma şekli filmde uçakta gerçekleşiyor. Romanda ise çıplaklar plajında karşılaşırlar. Ve en büyük değişikliklerden biri final. Filmde anlatıcı kendini vurarak Tyler'dan kurtuluyor ve Marla ile birlikte binaların yıkılışını izliyor. Romanda ise anlatıcının bir akıl hastanesinde uyanmasıyla biter. Yani Hollywood burada final biraz daha sinematik olsun demiş ve açıkçası haklı çıkmış. Çünkü filmin finalindeki o görüntü dövüş kulübünün bütün fikirlerini tek karede topluyor. Yıkım, özgürlük, kaos ve Marla'nın yanında duran bir adam. Hayatındaki her şeyi yok etmiş olabilir ama en azından artık neyin gerçek olduğunu biliyor. Muhtemelen, belki. Her ihtimale karşı yönetmene sormayın.
Ve işte Dövüş Kulübü'nün senaryosunu ilginç yapan asıl şey burada. Film bize Tyler haklı demiyor ama Tyler tamamen haksız da demiyor. Çünkü film daha zor bir soru soruyor. Bir insan kendi hayatından nefret etmeye başladığında özgürleşmek için ne kadar ileri gitmeli? Anlatıcı önce hiçbir şey hissetmiyor, sonra bir şeyler hissetmek için dövüşüyor, sonra dövüşmek için yaşıyor, sonra bir amaç buluyor. Ama sonunda fark ediyor ki amaç bulmakla doğru amaç bulmak aynı şey değil. Ve belki de Dövüş Kulübü'nün en büyük ironisi bu. Anlatıcı hayatının kontrolünü ele geçirmek istiyor. Bunun için Tyler'ı yaratıyor. Sonra Tyler hayatının kontrolünü ele geçiriyor. Yani adam özgürleşmek için kendisinden kurtulmaya çalışıyor. Ama karşısına çıkan kişi yine kendisi. Asıl dövüş de zaten burada başlıyor. Ringde iki adam birbirine yumruk atmıyor. Bir insan kendi içindeki iki farklı hayatla savaşıyor. Ve bu yüzden Dövüş Kulübü'nü sadece erkekler kavga ediyor diye izlemek, bir hamburgeri sadece ekmeği için yemek gibi. Doyarsınız. Ama asıl mesele başka yerde. Çünkü filmin gerçek sorusu Tyler kim değil. Asıl soru Tyler neden bu kadar çekici? Ve bu sorunun cevap bizi doğrudan filmin karakterlerine götürüyor. Dövüş Kulübü'nü bu kadar unutulmaz yapan şeylerden biri dövüş sahneleri değil. Hatta filmin en unutulmaz karakteri bile aslında Tyler Durden değil. Çünkü Tyler bu kadar etkileyici yapan şey karşımızda gerçekten var olup olmadığını bile bilmediğimiz bir adam olması. Ve burada Edward Norton'ın performansı devreye giriyor. Edward Norton'ın canlandırdığı karakterin adı yok. Film boyunca ona resmi bir isim verilmiyor. Kredilerde bile karakter The Narrator yani anlatıcı olarak geçiyor. Bu küçük gibi görünen tercih aslında çok önemli. Çünkü bu adamın temel problemi zaten kim olduğunu bilmemesi. Hatta hayatını anlatırken bile sanki kendi hayatını yaşamıyormuş gibi konuşuyor. Ve Edward Norton bunu oynarken özellikle abartıya kaçmıyor. Kendini sürekli acındırmıyor. Tam tersine. Oldukça sakin, yorgun, isteksiz. Sanki hayatındaki her şeyin sesini biraz kısmışlar. Sonra Tyler geliyor ve film bir anda renk değiştiriyor. Brad Pitt'in Tyler Durden'ı anlatıcının tam tersi. Kendinden emin, komik, karizmatik, tehlikeli ve en önemlisi kendini bilen biri gibi görünüyor. Tyler'ın bu kadar karizmatik olması tesadüf değil. Çünkü Tyler aslında anlatıcının olmak istediği her şey. Anlatıcı utangaç, Tyler özgüvenli. Anlatıcı kurallara uyuyor, Tyler kuralları umursamıyor. Anlatıcı hayatını kontrol etmeye çalışıyor. Tyler hayatın kontrolünü tamamen bırakmış gibi davranıyor. Anlatıcı tüketiyor, Tyler sabun yapıyor. Anlatıcı şirket çalışanı. Tyler patronunun ofisine girip adamın hayatını sorguluyor. Kısacası senaryo iki karakter yaratmıyor. Tek bir insanın iki farklı versiyonunu yaratıyor. Ve Brad Pitt'in oyunculuğu burada çok önemli. Çünkü Tyler'ın sadece çılgın olması yetmezdi. Eğer Tyler sürekli agresif bir karakter olsaydı 2 saat sonra hepimiz tamam abi sakin ol derdik. Ama Brad Pitt Tyler'ı sakin de oynuyor. Gülümsüyor, şaka yapıyor. Kameraya bakarken sanki dünyadaki bütün cevapları biliyormuş gibi davranıyor. Ve bu yüzden karakter tehlikeli hale geliyor. Çünkü Tyler'ın en büyük silahı yumrukları değil, ikna kabiliyeti. Burada Brad Pitt'in fiziksel görünüşünden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü Tyler'ın tasarımı başlı başına bir karakter anlatımı. Saçları, kıyafetleri, kırmızı deri ceketi, güneş gözlükleri ve o aşırı özgüvenli tavır. Her şey anlatıcının tam karşısında. Film bize neredeyse şunu söylüyor. Bu adamı sevmemeniz gerekiyor. Ama aynı anda bakın ne kadar havalı diyor. İşte filmin en tehlikeli numarası da bu. Tyler'ın fikirlerini sorgularken Tyler'ı sevmeye devam ediyoruz. Ve burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Dövüş Kulübü yıllar boyunca Tyler Durden'ın sözlerini ve yaşam tarzını benimseyen insanlar tarafından da sık sık yanlış yorumlandı. Tyler, toplumun sana dayattığı kimliği reddet diyor. Bu kulağa güzel geliyor. Sonra kuralları yık diyor. Bu da kulağa güzel geliyor. Sonra her şeyi yok edelim. İşte burada bir dakika. Abi biz nereden nereye geldik? Film zaten bu yüzden Tyler'ı tamamen kahraman olarak sunmuyor. Tyler'ın karizması onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine film izleyicinin Tyler'a kapılmasını sağlayarak onun tehlikesini daha görünür hale getiriyor. Edward Norton'ın performansına dönersek bence filmin en zor oyunculuklarından biri aslında onunki. Çünkü Norton aynı film içinde bir karakteri değil, bir karakterin farklı versiyonlarını oynuyor. Başlangıçta tamamen silik bir adam. Sonra Tyler'ın etkisiyle değişmeye başlıyor. Daha özgüvenli, daha agresif, daha rahat. Ve finalde kendi zihninin içinde parçalanan bir adama dönüşüyor. Üstelik oyuncu bunu büyük ölçüde küçük mimiklerle yapıyor. Bir bakış, bir duraksama, bir şaşkınlık, bir anda değişen ses tonu. Bunlar filmin psikolojik yapısının önemli parçaları. Çünkü izleyicinin de kafası karışık olmalı. Anlatıcı ne kadar kafası karışık görünürse biz de o kadar şüpheleniyoruz. Sonra Helena Bonham Carter'ın canlandırdığı Marla Singer geliyor. Filmin en ilginç karakterlerinden biri. Çünkü Marla'nın yaptığı şey aslında çok basit. Anlatıcının yalan söylediğini yüzüne vurmak. Anlatıcı hayatını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Marla ise tam bir kaos. İntihar destek gruplarına gidiyor. Orada gerçekten hasta olmayan biri olarak bulunuyor. Ve anlatıcı da aynı şeyi yapıyor. İkisi de başka insanların acısını kullanarak kendi hayatlarındaki boşluğu dolduruyor. Bu nedenle Marla, anlatıcının hayatındaki önemli bir aynaya dönüşüyor. Ama komik tarafı şu. Anlatıcı Tyler'ı gördüğünde, Tyler onun olmak istediği kişi. Marla'yı gördüğünde ise kendi olmak istemediği tarafını görüyor.
Bu yüzden Marla'dan rahatsız oluyor. Çünkü Marla ona sürekli gerçeği hatırlatıyor. Helena Bonham Carter da Marla'yı klasik romantik kadın karakter gibi oynamıyor. Marla kırılgan ama aynı zamanda sert, komik, alaycı ve oldukça kaotik. Öyle bir karakter ki odaya girdiğinde Tyler kadar dikkat çekiyor. Ama bunu karizmatik görünmeye çalışarak yapmıyor. Tam tersine hayattan bezmiş bir insan gibi davranıyor. Ve bu yüzden anlatıcı ile ilişkileri romantik bir aşk hikayesinden çok iki problemli insanın birbirine tutunmaya çalışması gibi. Ve tabii ki Tyler'ın çevresindeki diğer karakterler de önemli. Özellikle Jared Leto'nun canlandırdığı Angel Face. Karakter çok fazla konuşmuyor ama Tyler'ın dünyasında neden önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Angel Face anlatıcının kıskançlığını ve Tyler'a olan bağımlılığını ortaya çıkarıyor. Ve o meşhur kavga sahnesinde anlatıcının yaptığı şey sadece bir adamı dövmek değil, aslında Tyler'ın onayını kazanmak. Yani anlatıcı artık kendi kararlarını vermiyor. Tyler'ın dünyasında kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu da filmin çok önemli bir dönüşümünü gösteriyor. Başlangıçta anlatıcı Tyler'a hayran. Sonra Tyler gibi olmak istiyor. Sonra Tyler'ın onayını istiyor. Ve sonunda Tyler'ın kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir başka önemli karakter de Robert Paulson. His name was Robert Paulson. Bu cümle filmin en basit ama en etkili tekrarlarından biri. Robert Paulson, filmin başında neredeyse komik bir figür gibi görünür. Büyük göğüsleri vardır. Testis kanseri nedeniyle hormon tedavisi görmüştür ve destek grubunda anlatıcıya sarılır. Ama hikaye ilerledikçe Robert Paulson bir insan olmaktan çıkıp bir sembole dönüşür. Project Mayhem'in içinde öldüğünde Tyler'ın kurduğu sistemin artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini anlarız. Ve en önemlisi His name was Robert Paulson cümlesi filmin başındaki anonim erkeklerin artık yeniden birey olarak görülmesini sağlar. Çünkü Project Mayhem herkese aynı şeyi söylüyordu. Sen önemli değilsin. Ama Robert öldüğünde tam tersine onun bir adı olduğunu hatırlıyoruz. Ve bütün karakterleri bir araya getirdiğimizde dövüş kulübünün oyunculuk tarafındaki asıl başarısı ortaya çıkıyor. Edward Norton kendini kaybetmiş adamı. Brad Pitt kendini bulmuş gibi görünen adamı. Helena Bonham Carter ikisinin de görmek istemediği gerçeği ve Robert Paulson sistemin içinde kaybolan insanı temsil ediyor. Bu yüzden karakterler sadece hikayeyi ilerletmiyor. Filmin fikirlerini taşıyorlar. Ama en büyük soru hala ortada. Tyler Durden neden bu kadar sevildi? Çünkü Tyler bize insanların duymak istediği şeyleri söylüyor. İşin sen değilsin. Evin sen değilsin. Araban sen değilsin. Üzerindeki kıyafet sen değilsin. Ve bunların hepsi kulağa oldukça özgürleştirici geliyor. Ama sonra Tyler'ın kendi kurallarına bakıyoruz. Dövüş kulübünün kuralları, Project Mayhem'in kuralları, emirler, disiplin, itaat. Ve fark ediyoruz ki Tyler topluma karşı çıkarken kendi toplumunu kurmuş. Yani Tyler özgürlük arayan bir adam gibi başlayıp kendi küçük diktatörlüğünü kuruyor. Bu yüzden Brad Pitt'in Tyler'ı bu kadar çekici oynaması aslında filmin eleştirisinin bir parçası. Çünkü Tyler'ı sevmeden Tyler'ın tehlikesini anlayamazdık. Ve Edward Norton'un silikliği de aynı derecede önemli. Çünkü Tyler'ın büyüklüğünü göstermek için önce anlatıcının ne kadar küçüldüğünü görmemiz gerekiyor. Sonunda ise ikisinin aynı insan olduğunu öğrendiğimizde bütün tablo değişiyor. Tyler'ın özgüveni, anlatıcının bastırılmış öfkesi. Tyler'ın cesareti, anlatıcının korkuları. Tyler'ın özgürlüğü, anlatıcının hapishanesi. Yani aslında bütün film boyunca iki adamı değil, tek bir insanın kendisiyle savaşını izliyoruz. Ve belki de filmin en büyük ironisi burada. Anlatıcı Tyler'dan kurtulmak için önce Tyler olmak zorunda kalıyor. Çünkü bazen insanın en büyük düşmanı karşısında duran kişi değildir. Kendisinin olmak istediği versiyonudur. Ve dövüş kulübünün karakterleri bize tam olarak bunu gösteriyor. Tyler'ı anlamadan anlatıcıyı anlayamazsınız. Anlatıcıyı anlamadan Marla'yı anlayamazsınız. Ve üçünü anlamadan bu filmin neden 25 yıldır hala tartışıldığını anlayamazsınız. Çünkü bu filmde herkes bir şey arıyor. Anlatıcı kendini. Tyler özgürlüğü. Marla bir bağlantıyı. Ve izleyici muhtemelen bir sonraki sahnede Tyler'ın ne giyeceğini. David Fincher bize sadece bir film izletmiyor. Dövüş kulübünü izlerken bir noktadan sonra hikayeden çok filmin nasıl göründüğünü hatırlamaya başlıyorsunuz. Karanlık apartmanlar, kirli duvarlar, yeşile çalan görüntüler, hızlı kamera hareketleri, bir anda karşınıza çıkan garip detaylar ve tabii ki Tyler Durden'ın neredeyse her kareden çıkıp "ben buradayım" demesi. Filmin yönetmeni David Fincher ve Fincher'ın burada yaptığı şey sadece iyi görüntüler çekmek değil, seyircinin zihnini görüntüler üzerinden manipüle etmek. Çünkü dövüş kulübünün görsel dünyası anlatıcının zihni kadar sağlıklı. Yani pek sağlıklı değil. Filmin ilk dakikalarından itibaren bunu hissediyoruz. Anlatıcının yaşadığı dünya soğuk, karanlık, sıkıcı ve neredeyse steril. İş yerindeki ofisler, apartmanlar, alışveriş merkezleri hepsi birbirine benziyor. Çünkü anlatıcının hayatı da birbirine benziyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve sonra tekrar pazartesi. Fincher burada renkleri ve ışığı kullanarak karakterin psikolojisini doğrudan görüntüye çeviriyor. Filmin ünlü karanlık ve yeşilimsi tonları sanki dünyanın üzerine hafif bir hastalık bulaşmış gibi hissettiriyor. Ve bu aslında çok bilinçli bir tercih. Çünkü bu dünya normal görünmesine rağmen normal değil. Sonra Tyler'ın dünyasına geçiyoruz ve görüntüler biraz daha hareketleniyor. Ama ilginç olan şu, Tyler özgürlük vaat ediyor. Fakat onun yaşadığı yer dünyanın en özgür yeri gibi görünmüyor. Paper Street'teki ev, harabe, kirli, karanlık, duvarlar dökülüyor, su sızıyor. Ama anlatıcının modern ve düzenli evinin aksine Tyler'ın evi canlı, kaotik, gerçek. İşte Fincher burada çok güzel bir görsel karşıtlık kuruyor. Anlatıcının evi mükemmel görünüyor ama hayatı boş.
Tyler'ın evi berbat görünüyor ama orada bir hayat var. Fincher'ın en önemli özelliklerinden biri de kamerayı sadece sahneyi göstermek için kullanmaması. Kamera bazen bir karakter gibi davranıyor. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor, bir anda hareket ediyor. Ve özellikle anlatıcının zihninin karıştığı anlarda görüntüler de onunla birlikte kontrolden çıkıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri filmin başlangıcındaki hareketli kamera kullanımı. Kamera karakterlerin etrafında dolaşıyor. Dünyayı sabit bir yerden değil, sanki beynimizin içinden izliyormuşuz gibi görüyoruz. Bu yüzden dövüş kulübünün görüntüleri gerçekçi olmaya çalışmıyor. Psikolojik olarak gerçekçi olmaya çalışıyor. Bir başka önemli özellik filmin hızlı kurgusu. Dövüş kulübü bazı sahnelerde o kadar hızlı kesiliyor ki bir an önceki kareyi düşünürken sonraki kare çoktan geliyor. Ama bu sadece tempoyu yükseltmek için yapılmıyor. Fincher ve kurgu ekibi seyircinin dikkatini bilinçli şekilde yönlendiriyor. Bazen size bir şey gösteriyor, sonra hemen başka bir görüntüye geçiyor. Siz de bir dakika, az önce orada bir şey mi gördüm diyorsunuz. İşte tam burada film sizin beyninizle oynamaya başlıyor. Çünkü anlatıcının zihni güvenilir değil ve yönetmen de görüntüleri tamamen güvenilir hale getirmiyor. Bunun en ünlü örneği Tyler Durden'ın film boyunca bir anda görüntünün içine girmesi. Daha anlatıcı Tyler'ı gerçekten tanımadan önce Tyler'ı birkaç kareliğine görüyoruz. Bir ofiste, bir hastanede, bir toplantının içinde, bir görüntünün kenarında. Çünkü Tyler'ın hikayeye sonradan girdiğini sanıyoruz. Oysa film onu daha en başından beri bize gösteriyor. Burada önemli bir sinema tekniği devreye giriyor. Film izleyiciyi kandırırken hile yapmıyor. Çünkü Tyler gerçekten görüntülerde var. Sadece biz o görüntülerin anlamını bilmiyoruz. Bu çok önemli bir fark. Kötü bir twist seyirciden bilgi saklar. İyi bir twist ise bilgiyi verir ama seyircinin onu fark etmesini engeller. Dövüş kulübü ikinci yöntemi kullanıyor ve bu yüzden filmi tekrar izlemek ilk izlemekten bile farklı bir deneyim haline geliyor. Çünkü ikinci izleyişte Tyler burada, Tyler burada da var. Lan Tyler burada da varmış diyorsunuz. Üçüncü izleyişte ise muhtemelen Fincher abi sen bizi niye böyle yaptın noktasına geliyorsunuz. Bir de filmin görsel efektlerine bakalım. Anlatıcının IKEA kataloğundaki eşyaları gösterdiği sahnede kamera, dairenin içinde dolaşırken mobilyalar ekranda beliriyor. Fiyatları çıkıyor, markalar beliriyor ve görüntü neredeyse bir bilgisayar arayüzüne dönüşüyor. Bu sadece estetik bir numara değil. Anlatıcının dünyaya nasıl baktığını gösteriyor. Adam evine bakarken bir yuva görmüyor, ürün kataloğu görüyor. İşte burada Fincher'ın görsel dili senaryoyla tamamen birleşiyor. IKEA sahnesi sadece komik bir görsel efekt değil, karakter gelişiminin görsel hali. Anlatıcının kimliği, satın aldığı eşyalar üzerinden kurulmuş. Bu yüzden mobilyaları ekranda ürün bilgileriyle görmek, aslında onun beyninin nasıl çalıştığını görüyoruz. Fincher'ın kullandığı bir diğer önemli unsur, kamera açıları. Özellikle Tyler ile anlatıcı arasındaki farkı göstermek için karakterlerin kadraj içindeki konumları çok önemli. Tyler çoğu zaman görüntünün merkezinde, daha rahat, daha hareketli. Anlatıcı ise daha sıkışmış, daha küçük, daha pasif. Ve bu görüntü dili filmin ilerleyen bölümlerinde değişmeye başlıyor. Anlatıcı güçlendikçe kadraj da onunla birlikte değişiyor. Ama burada bir problem var. Çünkü güçlendiğini düşündüğümüz adam aslında giderek Tyler'a dönüşüyor. Yani görüntüdeki özgüven artışı psikolojik olarak bir iyileşme anlamına gelmiyor. Bir de filmin savaş sahneleri gibi görünen dövüş sahnelerine bakalım. Fincher burada dövüşü kahramanca göstermiyor. Bazen komik, bazen acı verici, bazen de rahatsız edici. Çünkü karakterler gerçekten yumruk yiyor ve kamera bunu romantikleştirmiyor. Birçok aksiyon filminde kahraman yumruk yer, kafasını silker, sonra karşısındakini 3 yumrukta indirir. Dövüş kulübü ise adam yumruğu yiyor, yere düşüyor, bir süre kalkamıyor, sonra tekrar dayak yiyor. Yani gerçek hayat. Bence Fincher'ın en başarılı olduğu konu filmin gerçeklik duygusunu bozması. Dövüş kulübünün dünyasında her şey gerçek gibi ama aynı zamanda hiçbir şey tamamen güvenilir değil. Hepsi bize şunu hissettiriyor. Bu adamın zihnindeyiz. Ve bu yüzden filmin görsel dili senaryonun basit bir süsü değil, senaryonun kendisinin bir parçası. Bunun en güzel örneği finale geldiğimizde ortaya çıkıyor. Anlatıcı Tyler'ın kendisi olduğunu anlıyor ve geçmişte gördüğümüz bütün görüntüler bir anda başka anlam kazanıyor. Film boyunca gördüğümüz Tyler aslında her zaman oradaydı. Sadece biz onu gerçek bir insan olarak kabul ettik. Çünkü kamera bize öyle davranmamızı söyledi. İşte Fincher burada sinemanın en güçlü silahlarından birini kullanıyor. Görüntüye duyduğumuz güveni. Normalde kamera bizim gözümüzdür. Kamera ne gösterirse gerçek olduğunu düşünürüz. Ve belki de dövüş kulübünün görsel dilini bu kadar özel yapan şey tam olarak bu. Film sadece Tyler'ın söylediklerini anlatmıyor. Tyler gibi davranıyor. Sizi kandırıyor, sizi yönlendiriyor, dikkatinizi dağıtıyor, size küçük ipuçları bırakıyor. Sonra finalde bütün parçaları önünüze koyuyor ve siz filmi tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden dövüş kulübünün yönetmenliği sadece görüntüler çok güzel meselesi değil. Fincher, görüntüyü hikaye anlatmanın ötesine taşıyor. Ve sonunda anlıyoruz ki, dövüş kulübünde asıl dövüş, sadece karakterlerin birbirleriyle yaptığı dövüş değil. Film ile seyirci arasında da bir dövüş var. Ve David Fincher, bu dövüşte seyircinin kazanmasına pek izin vermiyor. Çünkü siz filmi izlediğinizi sanıyorsunuz. O ise sizi izliyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.